Esenlikler Şapkamı sevgili dostlar. Her akşam olduğu gibi bu akşam da YouTube'da canlı yayındayız. Bugünkü konuğum Yılmaz Avcı. Şimdi arkadaşlar bugün kanka kargo tamam. mevzusu var. Kargo ile alakalı konuşacağız. Yılmaz öğrendiğim kadarıyla Abi sizin yüzünüzden siparişler geliyor. Yılmaz öğrendiğim kadarıyla kargoda çalışıyormuş. Kendisine soralım. Abi bu korona döneminde kargoların çalışma oranı yükseldi mi? Nasıl yükseldi? Nasıl yükseldi? Yükselmez olur kanka Dur, ses gitti. Yani Heh, geliyor mu şu an? geldi şimdi konuş aynen. Ya kanka yükseliyor abi, herkes evde, tamam mı? Dışarı çıkmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Kimse kıyafet alamıyor, bir bok alamıyor ama internette her şey kapısına geliyor. Yani mesela Rain Man bile dün story atmış, demiş ki ben hayatım boyunca hiç bu kadar kargo ile alışveriş yapmadım diye story attı daha dün. Ha, Yemin ederim. doğru. Yani görüyorsun, herkes oluyor. Adam mesela yani su kargolatmış. Dur, ona Yani geleceğiz istiyor. abi. O benim çok ilgimi çekti zaten. Ona kesinlikle geleceğiz. Şu an bu süreç olumsuz etkiledi. Ya sen bir de süreçten önce mi başladın çalışmaya sonra mı? Tam süreçte denk. Ha. Yani acaba dedim o zamana doğru daha mı çok eleman almaya başladılar kargo şirketleri? Onu düşündüm de. Hayır, şöyle kan, görüntün gitti bende bu arada. Ses var. Ha, geldi, tamam. Tamam. Şöyle bak, normalde kargoda, Hı hı. yani biz Ankara'dayız. Hı Sürat hı. Kargo şubesi. Bizim şubede 4 eleman var. Tamam mı? 4 eleman bir bölge. Etlik bölgesine dağıtıyor her gün. 1000 tane, yani 100'er kargo falan oluyor. Korona vakti hem 8 tane falan destek ekibi geldi bize. Hmm. 8 kişi. 12 kişiye çıktık. Normalde 8 fazla. Ve ona rağmen kanka mesaili bir şekilde yetiştiremiyoruz. Hmm. 12 kişiyle 4 kişinin dağıttığı kargo kişi dağıtıyor. Ne yapıyor? 2-3 saat dağılmıyor. Sonra diyor ki millet 10 günde geliyor. Gelir. Yapmayacaksın kardeşim, yani biz taşıyoruz, Ya anladın mı? şimdi hani kargolar niye geç geliyor diye bir olay var artık yani birçok kez bahsediliyor bu. Şimdi sana sorsalar kargolar niye geç geliyor diye normalde kargolar kaç günde geliyordu? Süreçten sonra nasıl bir değişiklik var? Kargolar normalde 2 ile 5 gün süre verir kargolar, Hı tamam hı. mı? En geç 5, ama ortalama hemen bir günde gider. Bir ya da 2 günde gider kargolar Evet. normal zamanda. Covid-19'dan önce. Ama şu an 7 günle 10 gün arası teslim süresi, Hmm. yani minimum 7 gün falan, ve ya 10-15 gün içinde gidiyor kargolar. Ya bunu zaten belirtiyor kargoculuk. Gidiyor kardeşim, diyor, bak şu an yollarsan 10 gün içinde anca gider. Bir de kargo çok. Mesela Etlik'in kargosu gidiyor Çankaya'ya. O yüzden sistemde sürekli Ankara içinde, İstanbul içinde 2-3 tane yer değiştiği gözüküyor. Hı O da hı. kargolar karışıyor yoğunlukta. Sebebi bu. Abi böyle bazen fotoğraflar görüyorum kargoların o mekanlarında, kargoların ofislerinde böyle her taraf dolu kargo şeyleriyle. Gerçekten öyle bir Evet. olay oluyor mu? Evet, bizim gelin, ben yarın size canlı açayım. Mesela pazartesi günü dükkana daha giderken hiç kimse girmeden açayım. Kapıdan içeri dükkanı bir göstereyim, içerinin kargosunu, ve saat 9.30'da da kargo arabası geliyor. Daha hani 2'de bir daha geliyor. Abi nasıl Yani gidiyor düşünün, o biz kargolar adam ya? içeride. Nasıl çalışıyorsunuz? Hangi şirkette çalışıyorsun? Sürat kargo. Sürat Kargo. Mesela Sürat Kargo diğer kargo şirketleri de mi aynı? Sürat biraz daha yoğun. Çünkü niye? En ucuz Sürat kargo taşıyor, tamam mı? Hmm. En ucuz. Ve çoğu anlaşmalarda Sürat kargo 2 lira falan anlaşmalı. Bu yüzden en çok bizim, ama diğer kargolarda şu anda yine onlar da patlamış durumda. Ama en yoğun Sürat kargo. En yoğun. En yoğun sürat. Ya bu mesela e-ticaret tabii yoğunlaştı. Peki normal kişiler kargo gönderiyor mu? Mesela adam gönderiyor mu yani başka İstanbul'a gönderecek Ankara'dan gönderiyor mu? Öyle bir olay var mı? Tabii canım ya, bireysel çok öncesi kadar yok mesela Covid'den önce. Şubeden çok fazla gönderim yapılmıyor. Ama mesela yoğunluktan dolayı öğlen 1'e kadar bazı kargo şubeleri öğlen 1'den sonra kargo göndermiyor mesela. Çünkü zaten 1'e kadar oluyor 1000 kargo sana. Hmm.
Öyle kısıtlamalar falan var. Aleykümselam Berkay, hoş geldin dostum. Seni burada görmek harika. Bizim lise arkadaşlıklarımız şu an canlı yayında. Onlarla birlikte canlı yayında olmak keyifli. Berkay mı geldi? Evet, hoş geldin dostum. Şimdi Yılmaz, dedik ki bu korona sürecinde kargolar yükseldi. Diyelim ki Evet. korona bitti. Yine aynı şekilde mi olacak yoksa birazcık daha düşecek mi? Artık insanlar çünkü alıştı mı yoksa bu internetten online alışveriş yapmaya sence daha mı güvenli fiziksel olaraktan? Ya Covid bittikten sonra zaten yoğunluk düşer, biraz düşer. Çünkü niye? Ya dediğin gibi artık AVM'ler açılacak, orası açılacak. Çoğu insan internetten alışveriş kesecek. Yarı yarıya yoğunluk düşer. Yani normal eski madde döner. Sesin son dediğin cümlede gitti. Tekrar söyler misin? Herkes eski teslim süreler döner. Ha, kanka sesin kesik kesik geliyor. Benden mi alakalı acaba? E, Şu an geliyor mu? Dinle bakayım şu an Geliyor nasıl. şu an. Hı hı. Tamam. Tamam, eski teslimat sürelerine döner Covid bittikten sonra. Eski teslimat sürelerine döner. Yani eskisi kadar çok böyle mesela eleman çıkarırlar mı? Sürat kargo süreçten sonra eleman çıkarır mı? Hayır, eleman çıkartmaz zaten. Hiçbir eleman bir eleman almadı şu an. Destek olarak, geçici olarak eleman aldı. Covid bittikten sonra da geçiciler gidecek. Daimiler kalacak. Devam. Hiçbir düzen bozulmayacak. Yılmaz bir de yeni nesil taşımacılık hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Neymiş? kargolar dedik ki şu an korona sürecinde böyle. Bu korona sürecinin ne zaman biteceği de belli değil şimdi yani. Bitecek diye umutlu olamayız. Çünkü Brezilya'da daha Evet. biliyorsun şu an nasıl bir seviyeye geldiğini, fena bir durumda dünya. Ne olacağı hiçbir şekilde belli değil yani. Şimdi yeni nesil kargo sistemi artık bu korona sürecinden sonra gelişir mi? Yani şu anki kargo sistemi de gelişir mi sence? Yani her şey aynı kalır. Hiçbir bok olmaz yani. Hiçbir şey değişmez diyorsun. Aynı. Ki her şey stabil işleyişinde normal bir şekilde gider, Ya ilerler yani. mesela bu dronlarla kargo siparişi yapıyorlar. Dronlarla gönderiyorlar kutuları. Amazon falan öyle sipariş gönderim yapıyor. Sence o mantıklı mı? Yani mantıklı tabii canım, drone'la yani. Çok 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 mantıklı. Keşke her yere gelse mesela Bak drone. şimdi bu drone dedim ya, drone 30 kiloluk bir şeyi taşıyamaz, tamam mı? Şimdi o bize anlatır mısın abi? 30 kiloluk adamın son katta asansör olmayan binada adam ne sipariş etmiş? Sana şöyle söyleyeyim. Zaten biz de kuryelerde 20 kilo, bazı firmalarda 30 kilo üstünü taşımıyoruz. Taşımıyorsunuz. Arabaya koyarız. Arıyoruz müşteriyi. Binanızın önündeyiz. Bu bizim taşıma yükümüzü geçiyor. 20 kilo üstünü zaten biz de eve götürmüyoruz. O yüzden drone da maksimum taşıyabileceği yükü taşır. Hiçbir sorun olmaz. Çok çok güzel olur yani kargolar için. İyi, güzel. Yani sen Ya mesela destekliyorsun. geçen gün, yani adam kanka, yemin ederim sizi 50 kilo, tamam mı? 50 kilo mobilya. Ve adamın dairesi Ankara'da 13. daire, Ankaralılar bilir. Asansörsüz oluyor genelde ve en son daire. Hı hı. Abi adam aradık. Hani mobilyanızı getirdik. Gelin nasıl taşıyorsanız taşıyın. Adam bize demesin mi? Ya ben bilmem evime kadar getireceğiniz falan filan. Dayı sen ne diyorsun? Geliyorsan gel. Gelmiyorsan iade ederim. Mecbur geldi falan filan. Şeyler de oluyor ya. Abi şimdi diyelim ki sen her geldiğinde mesela kapıya adamın ziline bastın, ulaşamadın, tamam mı? Zili açmadılar. Arıyor musunuz? Her geldiğinde mesela bulamadığın zaman arıyor musunuz? Arama sorumluluğu yok ama herkes, yani %95 kargocu arar. Çünkü niye biliyor musun? O, onu evde bulması, kargoyu teslim etmesi kargocu için de iyi bir şey. Çünkü onu Evet. teslim etmese yarın tekrardan dağıtıma çıkacak. Aynı yere bir Ha. daha gelecek. O yüzden hani millet diyor ya aramadı falan. Aslında kargocunun kendi iyiliği için de araması lazım. Anladın mı? Aha. Arıyor yani İnisiyatifine kargocu. kalmış ama ya bence de araması lazım şimdi. Kargocu düşünsene. Geliyor adamın yani kapısı açık değil. Kapıya basıyor. Adam diyecek belki oraya bırakma. Başka bir adrese bırak. Oradaki yakındaki komşuya bırak falan. Öyle bir şey mümkün mü mesela?
Evet, mümkün. Mesela arıyorsun, diyor evde yoksunuz galiba diyorsun. Evet diyor. İsterseniz komşunuza bakkala bırakabilirim diyorsun. Evet. Onay verdiği halde bırakıyorsun. Veya mesela güvenmediğin, konuşmasından şüphelendiğin adam oluyor. Mesaj atıyorsun mesela. Öyle. İlk önce ben birazdan komşunuza mesaj atacağım. Komşunuza bıraktığıma dair. Onaylıyorum diye geri dönüş mesajı atın diyorum. Hani kanıt. Bırakıyorum, mesaj atıyorum, onaylıyorum yazıyor. Sonra gidiyorum. Kanıtsız hiçbir şey yapılmıyor. Ya mesela bu kargo şirketleri benim her zaman yakındığım bir kanayan yara aslında. Şimdi kargo şirketleri abi geldik bulamadık olayı yapıyorlar, tamam mı? Mesela geldi adam, geldik bulamadık olayı olunca gidiyor, senin oradan alman gerekiyor. Onlar bir daha dağıtıma çıkmıyor. O zaman bu adamın aramasına hiç gerek yok. Adam mesela geldik bulamadık diyecek. Kapıyı tıklayacak, tıkladığı anda bulamadık diyecek, kaçacak mesela, sonradan senin almanı sağlayacak. Var mı böyle bir şey? Ya öyle de yapabilir. Ya öyle bir şey yapabilir ama yapmasına gerek yok. Çünkü dediğim gibi kargocu kargosunu dağıtması lazım. Çünkü dağıtmazsa yine aynı yere tekrardan gidecek zaten. Bak, Boşuna o merdiven çıkmış olur. aslında ben de diyorum ki mesela ben diyorum adam beni evde bulamamış, kargo şubede. Şimdi şubeden bir daha dağıtıma çıkmıyor. Siz çıkarıyor musunuz? Sizde Çıkıyor öyle bir işte. inisiyatif mi var yani? İnisiyatif değil yani. Çoğu iki kere dağıtıma falan çıkıyor. Üçüncü de iade oluyor. Tam bu konuda bilmiyorum ama bizim mesela 3-4 kere çıkan şaka oluyor. Müşteri tekrar dağıtıma Ses kesildi. çıkıyor. Alo. Ne diyordun? Müşteri diyorum ki Hı hı. dağıtıma çıksın dediği zaman tekrar dağıtıma çıkar kargo. Öyle bir kerelik bir şey Allah yok yani. Allah, müşteriye göre yani. Tabii sen mesela ara kargon bir ikinci kez dağıtıma çıksın de çıkıyor. Bak ben bunu bilmiyordum Çıkmak zorunda. mesela. Çıkıyor. Ve bana ses geliyor mu? Bir kesik kesik geliyor. Dur be. Ha, mesela şu anda çoğu kargocu kargo başına alıyor. Kargo Biliyor başına. musun? Kargo alıyor çoğu kargocu. Mesela Trendyol hepsi buradanın kargo kuryesi. Mesela dağıttığı kargo başına 3 lira mı ne para alıyor. Yani o Hmm. yüzden mesela bazı sürat kargolar da var. Bazı elemanlar şey kargo parası. Mesela Trendyol hepsi burada falan hepsi para karşılığında dağıtıyor. O yüzden hani millet kargocu evime gelmedi. Aslında kargocu para kazanmak istiyorsa seni eder. O yüzden hani beni aramıyor falan diye bir durum yok. Şu anda %70 oranda kargocular tane karşılığında kargo dağıtıyor. Hmm. Dediğim biraz böyle kesik kesik geldi ama anladım galiba. Yani kargocular tane tane veriyor ve verdiği kargo başına aslında 3 lira falan para kazanıyor dedin. Evet, bazı kargocular yani. Hepsi olmasa da Trendyol'un hepsi buradan hepsi hep bütün elemanlar öyle. Para karşılığı. Bizim Sohbette destek ekibi de öyle. anladım. Sohbette sorular var. Onlardan önce benim sana sormak istediğim bir soru var. Bu hepsi burada Trendyol, AliExpress gibi şirketler birçok böyle kargo gönderiyor. Diyorlar ki bir de ücretsiz kargo. O ücretsiz kargo olayını onlar verdiği için mi parasını oluyor? Nasıl oluyor o ücretsiz kargo olayı? O Amazon'un falan ücretsiz kargo olayı hakkında hiçbir bilgim yok. Ya mesela Trendyol'da hepsi burada da diyorlar ki ücretsiz kargo. Ses O ücretsiz kargoyu mesela kim ödüyor? Aldığı ürünün içerisindeki fiyat mı oluyor o ücretsiz kargo ile birlikte? Hayır, mesela şirket Trendyol'la Sürat Kargo anlaşıyor. Diyor ki sen sürekli benden yollarsan diyor. Ben senden kargo başına 2 lira alırım diyor. Onu tahsis ediyor mesela Trendyol'dan Sürat Kargo. Ya siz de yetmiyor onu. 2 lira size aslında fazla ürünler. Fakat oradan kargo parası kesiliyor. Hmm, Ücretsiz kargo yazılıyor. Olayı bu yani. anladım. Şimdi Berkay demiş ki bak RAM siparişi verdim bozuk çıktı geri yolladım ne zaman gider bu hepsi burada diyor mesela. Oğlum adam nereden bilsin? Kanka hepsi burada. Ben, bir ara sor. Mesela yani bir ürünü iade ettin kaç günde gider diyor süreç içerisinde. 5-10 gün. 5-10 günde. Ya bak şöyle oldu ben bu Minimum. yasak olayından önce sipariş verdim. Normalde
sipariş verdiğim günden ertesi gün gelirdi. Ama ertesi günden sonraki 2 gün içerisinde geldi benim kargom. Evet. Yani bir gün Ya falan aynen daha. öyle. Önceden bir günde gidiyordu. Ya benim fark ettiğim İstanbul için bir gün falan gecikme var. Böyle yine bayağı iyi yani süreç yönetimi. Kargocular bakımından. Yani bak kanka, o kargo aslında o kargo paketinin şansına kalmış, biliyor musun? Şimdi mesela kargo dağıtıma çıkmadan, yollanmadan, yani en üste denk gelirse senin kargon Hı hı. şansına, ilk önce arabaya senin kargon Allah Allah. daha önce gider. Yani şansın yoksa mesela kargon en arkada kalıyor kanka. 5-6 günde buluyor yani. Allah Yoğunlukta Allah. bu böyle. Az kargo olunca hepsi sığıyor. Çok kargo olunca arabaya sığmıyor. Mecbur seçerek atıyorlar. Anladın Hmm. mı? O yüzden de şans biraz da. Hani öyle yoğunluk falan değil de. Mesela biri aradı seni, tamam mı? Yani Aras Kargo'nun o şubesini aradı. Diyorlar ki Aras Kargo şeyi açmıyor. Sürat Kargo açmıyor diyorlar telefonunu. Doğru mu bu, böyle telefonu açma durumu var mı? Yoğunluktan ya da işte o işi sıyırayım falan diye, adamla konuşmayayım diye. Kanka şöyle aslında olmaması lazım. Olmuyor genelde. Olduğu oluyor yoğunlukta. Mesela önünde 4-5 tane kargo sırası bekleyen adam var. 4-5 tane diğer gişeden kargosunu alacak adam var. E, a- yani kim ilgilenecek? 2 tane gişe sorumlusu bakıyor telefona. Adam, onların yoğunluğu olunca mecburen telefon kalıyor. Öndeki müşteriye bırakamaz. O Hmm. yüzden mecburen bazen açılır. Ama bile açılmadı ve olmuştur. Olur yani. Herkes yapıyor da ben görmedim. Bilerek açılmadığı da Öyle değil. olmuştur diyorsun. Oluyordur belki. Ya bak şunu söyleyeceğim ben Yılmaz. Bu kargocular hani atıyorlar falan, umursamıyor. Atıyor adam, içinden ne kırılır yazıyor. Afsal lan böyle. Onlara ne diyorsun abi? Kanka şöyle, ona da şunu söyleyeyim. Gerçekten eline aldığın zaman hani bir şeyin kırılıp kırılmayacağını anlarsın ya. Mesela gerçekten ağır şeyleri, kırılabilecek şeyleri kimse atmaz. Hiçbir kargocu atmaz. Ama ya adam mesela 100 gram boş kutu gibi bir şey. İçinde kırılacak bir şey yok. Pamuk. Ha ha. Onu atıyor. Her kargocu atar. Onu, ama video çektiğin zaman, dışarıdan izlendiği zaman öyle anlamıyorsun. O yüzden de algı bütün kargolarda. Halbuki öyle bir şey yok. O kırılırsa, atan kargocu kamera var. Ondan sorumlu olur. Kargocu onu kırmak istemez zaten. O yüzden hep herkes Hmm. yapar. Ufak şeyler atılır. Yani ufak şeyler 100 O gram şekilde. falan ve atılıyor diyorsun. Yani acıklar geliyor falan mesela. Onlar. Hmm. Doğru yani. Ha, bir noktada aslında bak ben de hak vermiyor değilim, biliyor musun? Yani valla ama nasıl yönetiyorlar bilmiyorum. Yani sen de kargocusun abicim. Allah kolaylık versin kardeşim yani. Zor yani. Adam ne dedin sen? Ne Kanka sipariş zor. ediyorlardı mesela? Kanka ya bak, adamın biri gerçekten, hani belki şey diye düşünebilirsiniz. Acaba su bidonunun içine başka bir şey vardı. Gerçekten fişli bir şekilde su sipariş etmiş. Su sipariş Su. etmiş diyorsun ha. 3 litrede daha fişi falan var. Su. Su sipariş etmiş ya adam. Ya kardeşim, evinde su mu bitti? Hadi bakkalda mı su yok? Veya hani 25 kuruş belki ondan kar etmiştir. Daha internet ucuz diye. Ya bunun için mi su? Ya neler var ya, neler. Adam geçen gün kanka 6,5 liralık balık yemi almış. 6,5 lira. Eve gidiyor. Bakıyor yanlış balık yemi. Bu balık yemini iade geliyor. Kargosunu iade ediyor. Ya kanka 5-6 lira. Zaten kargo parası sana 6 lira da 7 lira. Yani bırak dursun evinde balık yemi ya. Git veya sat. Niye iade baba, 6 lira. Ne gerek var ya? Gelmiş dursun amına koyayım. Yani balık yemesen sen ye. Ne olur. At çöpe gitsin. Oğlum bak Falan şimdi yani. balık dedin ya. Mesela o balık yemi su dedin. Adam o su dedin ha, kaç litrelik su? 5 litrelik, 1 litrelik falan mı? 1,5 litrelik kanka. 1,5 litrelik hazır su, altılı, paketli bir şekilde. Adam Allah bunu Allah. yollamış. Yani bunu istemiş. Yani su mu bitti mi bilmiyorum. Git çeşme suyu iç lan. Mesela kargo da, yani kargo dağıtım kanka. Korona vakti özellikle. Tıklıyorsun kapıyı. Adam demir kapının o yarım açılan yerinden kadın. Heh.
kafası ve vücudunu hiç görmüyorum. Kapının arasından sadece kolu var. Kolunu poşetlemiş abi. Tamam, kolu komple poşetli. Elinde eldiven. Kapının arkasından kargoyu almaya çalışıyor. Nerede kargon falan. Abla diyorum, imza atman lazım. Mecbur çıkacaksın. Ben atmıyorum imza. İmza atılacaksa al kargonu git kardeşim falan. Hasta bizi falan. Ne yaptın? Gittin mi Böyle abi? insanlarla kalırım. Abi, sen şey dedim, ben atarım istiyorsanız imza falan dedim. At tamam dedi. Ne yapıyorsun? Yap karala geç dedi. Attım verdim geldim yani. Ya diyelim ki adam imza atmadı. İmza atmadığı zaman sen atıyorsun. Bir sıkıntı olmuyor yani. Ya oğlum işte sor mesela korona verimi almıyorlar bazıları. Hmm. İstiyorsanız yani imza atmazsanız ben buraya karalayayım imza gibi gözüksün. Onaylıyor musunuz diye soruyorum. Tamam at sıkıntı yok diyor. O şekilde alıyorum. Mesela imza atmak istemeyenlerin de kimlik numarasını alıyorum zorunlu. Hmm. Bundan sonra abi mesela şeyden sıkıntı olacağını düşünüyor musun? Mesela bir kargo paketi aldı insanlar. Aldığı kargo paketi işte koronalı falan gibi düşünenler var ya. Ben bile öyle düşünüyordum yani. Çektiğim videolarımda eldivenle falan çekiyorum yani videoları. O öyle bir durum var mı Abi sence? açıktan zaten. Kanka olmaz mı ya? Bir kargo mesela kargo verildikten sonra nereden baksan belki 1000 kişinin eline değiyordur. Anladın mı? Tamam bütün her yerde eldiven zorunlu ama Evet. yani yırtılıyor bir şey oluyor. Risk taşıyoruz. Kargo sonuçta. Mesela ben herkese söylerim kargo verdiğim her müşteriye. Bunu güzelce temizleyin. Dezenfektan içeri öyle alın. Hani sağlığınız için sonra elinizi yıkayın diye. Ben öyle diyorum mesela. Hmm. O şekilde bir problem olmuyor. Bak zaten yazmışlar diyor paketinizi teslim alırken 1 metre mesafenizi koruyun, o kadının poşet serme olayı. Ee, Onun dışında online alışveriş platformlarından da dikkat edin diyor. Mesela 3D Secure'la alışveriş yapmayın. Bir de bak bu Instagram üzerinden online alışverişler çok yaygın. Sen yapıyor musun mesela Instagram üzerinden alışveriş? Yok kanka ben Ya yapmıyorum. şöyle, bu Instagram'dan alışveriş yapma aslında çok tehlikeli. Ben kesinlikle önermiyorum. Yani SSL sertifikası, 3D güvenlik sistemi olan yerlerden alışveriş yapılmasını öneriyorum. Yani mesela insanlar gidiyor Instagram'dan parayı gönderiyor. İşte o yüzden sıkıntılı oluyor. Yani o yüzden dikkat etmeleri gerekiyor aslında e-ticaret yaparken. Çünkü kargocuya Kanka şöyle gelecek. bir şey. Kargocu diyecek şimdi, buyurun kargonuz. Adam gelecek, bu benim istemediğim ürün diyecek. Hıyar geldi mesela. Ne yapacak kargocu bundan sonra? Ne yapabilir ki yani kargocu? Kargo bak kargocu ne diyor mesela veriyorsun Hı tamam hı. mı? Kargoyu hiçbir şekilde teslim etmeden müşteri açamaz. Mesela kapıda teslim aldığını yazıyoruz biz. Ondan sonra kapıda açıp bize iade etmek istiyorum almıyorum derse al. Fotoğraf uzun mesele geliyor çarp. O başı ağrıyor yani anladın mı? Kendi şubeden yolluyor biliyor iade. Anladım ha. Yani direkt olarak iade edebiliyor mu peki? Edemiyor. Ya o da karşı tarafına iadesi varsa, Hmm. iadesi yoksa mecbur elinde kalıyor. Bu Ama çoğu artık Instagram sayfası şeffaf gönderiyor. ya bu şeffaf kargo dedin ya, onu merak ettim. Mesela sizin şirkette de oluyor mu bu şeffaf kargo? Yok. Bütün paketler paketli yani. Anlamadım kanka. Şöyle bizim eğer bizden ayakkabı falan değil normal bir şey oluyor bizim poşetlerimiz kapalı içi gözükmüyor ama adam dışarıdan şeffaf bir şeyin içinde yollayabiliyor. Ha. Yollayabiliyor yani. O onun durumuna bağlı yani, istediği gibi. Aynen ama şöyle mesela kargoda zeytin falan gönderiyor fakat diğer firmalar almıyor. Çünkü patlıyor. Ben 3 kere denk geldim ya. 2 kere 3 kere zeytinyağı patlıyor ya. Bunu gönderen kişinin de bilmesi lazım. Serhan bak kargoculara millet yükleniyor. Kargoculuk zor. Yani zeytin gönderen patlıyor. Lan patlar oğlum amına koyayım. Zeytinyağı ne gönderme? Öldün mü zeytinyağı diye. Kavat. Anladın mı? Yani çok özür dilerim. Kim varsa yani elinde. Ne gönderiyor? Arıyor patlamış. Ya beyefendi diyoruz. Bu yoğunlukta zaten
mantıksız. Neden zeytinyağı gönderiyorsun? Yoğunluk var. Patlıyor. Bir de zeytinyağı tenekeleri kolay patlıyor. Falan filan. Çok fazla ağır bir şey yollamayın bence. Şu yoğunlukta. Abi ne söylersin son olarak bahsedelim yani ne söylersin, ne söylesinler ne söylemesinler internetten. Valla şöyle söyleyeyim. İnternetten ağır bir şey kesinlikle söylemeyin. Şeffaf olmayacak bir şey. Yani güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayın. Bir de paketinizin iyi paketlenmesine yollarken veya alırken söyleyin, siz de yapın. İyi paketlensin. Çünkü yırtılıyor, deforme oluyor. O şekilde bir de kargonuz geç gelirse de kargocunun yapabilecek hiçbir şey yok. Kuryeye kimse bir şey demesin. Çünkü kuryenin elinde değil. Kuryeye sistem çıkart dediği an kurye çıkartıyor zaten. O yüzden bütün suçunu, kuryelerin hiçbir suçu yok. Bize yükleyin, sıkıntıya ver. Öyle falan. Başka bir şey demiyorum. Bir sistem var ya abi, şimdi sen Ankara'dasın, neresindesin örneğin? Ne gitti ki? Yılmaz gitti görüntü. Görüntü gitti. Geldi mi? Bakayım. Gel ha. Şimdi dur şunu da açayım da. Sen neredesin Ankara'nın? Etlik. Anlamadım. Etlik. Tamam. Şimdi Etlik'tesin ya da şöyle söyleyeyim. Çankaya'dan Altındağ'a bir tane kargo gidecek, tamam mı? Ya da nasıl söyleyeyim? Tamam. Çok yakın iki semt var. Bu iki semtten bir yerdeki kargo adam gönderdi. Oradan başka yere gidecek. Hı-hı. Abi tam giderken şöyle bir durum var. Mesela o çok yakın olmasına rağmen oradan gidiyor transfer merkezine. Transfer merkezinden başka bir yere gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Bütün dünyayı dolaşıp tekrar o adamın dibine geliyor. Ama bunun arasında mesela 5 gün var. Abi dibinde gönderilen kargo 5 gün sonra geliyor. Bu sistem nasıl çözülecek? 5 gün sonra gitmiyor ki kanka. Mesela ben yakın yere kargo nasıl gittiğini bilmiyorum ama PDD'de staj görürken sistem şöyleydi. Şehir içinde kargo gönderimi bir günde garanti gidiyor. Bir günde banka ulaşıyor. Yani ertesi gün orada oluyor. Ya buradaki kargolarda da %90 öyledir. Çünkü bütün şehirleri dolaşmıyor. Ankara mesela Çankaya'da. Buradan çıkar. Ankara'da ağır merkezi var. Oraya gider. Bakılır neresi mesela Çankaya. Çankaya arabasını yollanır. O oradan bir saatlik yolda şubesine gider. Yani Türkiye'yi dolaşmaz. Bir günde o da gider. Her kargo Yok gider. yani şöyle Şehir diyorum. içi. Mesela İstanbul'da, tamam mı? Adam Ümraniye'den gönderiyor abi kargosunu. Ve Ümraniye'de gönderdiği kargo Üsküdar'a gidiyor. Bak, Ümraniye'den kargo gönderiliyor, Ümraniye'ye gelecek, tamam mı? Ümraniye'den Üsküdar şeye gidiyor. Kargo merkezine gidiyor. Mesela yurt içi kargonun kargo merkezine Tamam. gidiyor. Sonra o kargo merkezinden tekrardan Ümraniye'ye geliyor. Yani aslında kargo Ümraniye'den Ümraniye'ye gideceğine Ümraniye Üsküdar Ümraniye'ye gidiyor. He. Anladım. Doğan Mat, hoş geldin dostum. Abi diyorum işte, bu sistem nasıl çözülür? Kanka o sistem nasıl çözülür? Ben yani kuryeyim. Bu konuda çok fazla bir bilgim yok ama şöyle, bu sistem çözülmez. Mecburen bu sistemin böyle kalması lazım. Çünkü çözümü yok kanka bunun. Mecburen o transfer merkezine gitmek zorunda her kargo. Oradan alıp direkt Ümraniye'ye tekrar gidecek diyor. Kendi olduğun yerden dağıtıma çıkaramazsın. Onu kargo görevli dikkat ederse, zaten Ümraniye'ymiş, ben bunu yollamayayım diye gözüne çarpıp alırsa öyle olur. Ama o da olmayacağı için mucizevi bir gerçek olur. Böyle. Demiştin ki Var ağır mı başka şeyler sorunuz? söylemeyin. Diyoruz biz de ağır şeyler, su falan söylemeyin abi. Bence de abi, su niye söylüyorsun ya? Vallahi o benim çok dikkatimi çekti. Yılmaz, katıldığın için çok teşekkür ederim kardeşim yayınıma. Sağ ol. Sonlandıracağım yayını. Rica ederim. Her zaman seviyorsunuz. Kendinize bak. Kendine bakın. Gitti mi? Dondu mu? You are the last party in the conference. Yılmaz gitti. Yılmaz gitti. Arkadaşlar, bu noktaya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Yarın 22.00'da Ahmet Kırtok'la birlikte olacağız. Harika bir canlı yayın olacağından eminim. Girişimcilik, kişisel gelişim, kendimizi geliştirmek adına istikrar ve kararlılık hakkında konuşacağız. Hepinizi yarın 22.00'da bekliyorum. Bu noktaya kadar izlediğiniz için de tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.